Size birkaç alüminyum boru ve biraz da kumaş verseler 200 metrelik bir uçurumdan kendinizi atar mıydınız? Hezarfen Ahmet Çelebi tam da bunu yapmanın hayalini kuruyordu. Artık nasıl olduysa onun hayallerini yaşamak bize düştü. Bu videoda 230 metrelik bir tepeden kalkış yapıp deniz seviyesinden 1600 metreye kadar yükseleceğiz. Ve bunu yaparken motor veya benzin değil, göçmen kuşlar gibi yükselen hava akımlarını kullanacağız. Hem de hiç kanat çırpmadan. Hadi gelin beraber uçalım. Bacak kolonlarım takılı, yüksekliğim iyi, kaskım bağlı, karabin askı kolonları güzel. Çekilebilirsin abi sen. Evet. Güzel bir kalkış olsun bakalım. Oh. Nasıl bir kalkıştı ya? Allah'ım ya. Evet, şimdi bir sakinleşelim. Acayip bir kalkıştı arkadaşlar. Sırtımdaki suyu çıkarmayı unuttum. Tüh be, bir yudum su içecektim şimdi ben. Hay Allah ya. Neyse. Biraz ağzımı kapalı tutayım da kurumasın bari. Dön. Kim var sağda? Kimse var mı? Etrafta kimse yok zaten. Bu görmüş olduğunuz alet arkadaşlar yelken kanat. Bu videoyla kanalı keşfedecek olan arkadaşlar için anlatayım istiyorum. Yelken kanat böyle 10 metre genişliğinde karbondan, alüminyumdan yapılmış bir iskelet üzerine dakron dediğimiz böyle sağlam bir kumaş geçirilerek oluşturulan bir hava aracı. Bununla biz tepeden koşarak kalkış yapabiliyoruz az önce gördüğünüz gibi. Yani koşma hızında uçabilen bir alet. Ama tabii 100 kilometre, 110 kilometre hızlara da çıkabiliyoruz. Böyle dengeli, sakin kendi kendine uçan bir alet ama tabii motorsuz olduğu için yükselebilmek dışarıdan bir kuvveti olmadığında pek mümkün değil. Bunun için biz böyle rüzgarlı günlerde yamaca vuran rüzgarın oluşturduğu yükselme hareketini kullanıyoruz. Yelken bandı dediğimiz bu harekette yükselebiliyoruz. Veya sıcak hava akımları kullanarak aynı leyleklerin döne döne yükseldiği gibi irtifa kazanabiliyoruz. Mesela bakın şimdi birazdan bir sıcak hava akımına gireceğiz. Yükselmeye başlıyoruz şu anda. Minik yükseliyoruz böyle. Şöyle bir tur dönelim bakalım burada. Tekrar yükselebilecek miyim? Şöyle sağdan dönelim. Şu an saniyede 2 metre hızla yükseliyoruz mesela. Bu sıcak hava akımını yakalarsanız, tabi göremiyoruz gözümüzle ama nereden çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Bu sıcak hava akımını yakaladığınız zaman bulut seviyesine kadar çıkmanız mümkün arkadaşlar. Yani 2000-3000 metreler, bazen daha yüksek irtifalara bu sıcak hava akımları sayesinde çıkabiliyoruz. Şimdi tepenin önündeki yelken bandı dediğimiz bu alanda zaman kazanıp bir termik, yani bu sıcak hava akımından yakalamaya çalışıyorum. Bundan bir tane yakalayıp çok daha yükseğe çıktıktan sonra kafamıza göre bir yerlere dolaşabiliriz. O sırada belli bir süre süzülürken tabii irtifa kaybetmiş oluyoruz. Kaybettiğimiz irtifa süresince de ileri gidebiliyoruz. Eğer havada yükselen hiçbir hava hareketi yoksa. Mesela şimdi burada bir termik var. Ben bunu biraz daha şöyle dönerek faydalanabilirim bundan. Tabii bu termikler her zaman büyük olmuyor. Dar ve küçük olabiliyorlar. Bunlara biz dönüş sırasında sığamayabiliyoruz. Onun için de çok keskin ve yavaş dönmem gerekebilir. Bazen böyle alçak irtifalardaki termiklerden yararlanabilmek için çok keskin dönüşler yaparak uçmak gerekebiliyor. Bu tabi zamanla oluşan bir ustalık diyelim yani. Zaman içerisinde hem siz alışkanlık ediniyorsunuz hem de bunlarla ilgili refleksleriniz gelişiyor. Şimdi Türk Hava Kurumu'nun Eskişehir İnönü'deki eğitim kampındayız. Burası bizim ilk yüksek uçuşları yaptığımız, eğitim aldığımız bölge. Burada gördüğünüz gibi devasa bir iniş alanı var. 2 kilometre genişliğinde bir iniş alanı. Böyle bayram sırasında da birkaç arkadaş bir araya geldik. Hem bayramlaşalım hem de böyle uçuş yapalım istedik. Evet, şimdi C tepesinden kalktım. Burası kalkış yaptığımız tepe C tepesi. Şu ilerideki yamaca doğru gideceğim. Bakın burada çok sarp bir uçurum var. Rüzgarın etkisiyle oluşacak yelken bandı daha güçlü olabilir. Şimdiden oraya doğru bir geçelim bakalım. Oraya da bir deneyelim.
Bir önceki uçuşta burada leyleklerle uçmuştuk. Tekrar denk gelirse belki bir leylek sürüsüyle uçmamız mümkün olabilir. Burada hep alçaldık, irtifa kaybettik. Allah Allah. Heh, şimdi bir şeyler olmaya başladı. Oo evet. Burada bir tur döneceğim şöyle. Şimdi bu termikten yararlanarak biraz irtifa kazanabilir miyiz? Bakalım. Hadi. Dön soldan. Böyle sakin sakin irtifa almaya çalışıyorum. Burada bayağı güçlü bir şey var. Tabii benim kullandığım bir uçuş bilgisayarı var. Bunu kendim yaptım. Varyometre var üzerinde. Küçücük bir yükselme hareketini bile algılayabiliyor. Yani saniyede 10 santimetre bile yükselsek bunu algılayabiliyor. Bip bip ötüyor. Termik hava hareketinin içinde miyiz değil miyiz? Yükseliyor muyuz, alçalıyor muyuz? Bunu anlama imkanımız oluyor. Bir Android telefonunuz varsa ve barometrik sensörünüz varsa telefonda XC Track uygulamasını kullanarak bu işi çözebiliyorsunuz. Yani gidip de ayrıca bir varyometre almanıza gerek yok. XC Track uygulamasıyla telefonun barometresini kullanarak böyle bir uçuşta gereken bütün bilgileri ekranda görebiliyorsunuz. Teknik alet olarak da böyle bir masraf yok yani. Sadece bir cep telefonuyla bütün uçuş bilgisayarı ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Benim kullandığımda aslında bir Android tablet. Ama cep telefonu da yeterli yani. Abartmaya gerek yok. Şöyle soldan dönmeye devam edelim. Oo ne kadar güçlü. Bakar mısınız? 3 varıyor. 3,5. Dön 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 dön. Şöyle. Yani çok güçlü ama çok dar bir termik. Yani içine sığamıyoruz bu şekilde. Çok keskin dönmeme rağmen. Şöyle dönelim bakalım. Bu kadar geri gelmek istemiyorum ben normalde burada. Yani güzel, evet, irtifa alıyoruz ama rüzgar çok geri doğru atıyor bizi. Tepenin gerisinde de süper emniyetli iniş alanları yok. O yüzden çok geri gitmek istemiyorum. Hadi bakalım, çok kolay bir hava değil. İrtifa kazanmak için ciddi çaba sarf etmek gerekiyor. Yavaş yavaş şöyle gitsek. Burada bir şeyler var ama çok parçalı arkadaşlar. Böyle bir yükseliyoruz bir alçalıyoruz. Böyle etkili bir kolon şeklinde bir termik hissedemedim. Yani şu an iyi bayağı. Buradan bir sol dönsem. Yüzüm terledi valla. Bu güzel, evet. Şimdi olmaya başladı. Güzel, çok güzel irtifa alıyor şu an. Bundan faydalanmamız lazım bu termikten. Bu arada GPS'imin hala görüntüsü gelmedi ya. Varyo çalışıyor ama yükselme hızını görebiliyorum ama şeyi göremiyorum. Kaç metrede olduğunu şu an göremiyorum. Hayırlısı. Bunda biraz böyle irtifamızı alalım bakalım. Bakın hemen altımızda beyaz bir kartal var. Görüyor musunuz? Vay be. Şöyle çevireyim. Çok tatlı bir hayvan ya. Çok güzel irtifa aldık bu arada. 3 varyo ile yükseldim buraya kadar. Hava serinlemeye başladı. Hala GPS'im yok. Vay be, iyi yükseldik. Şöyle gideceğim ya öne doğru. Vallahi benim de GPS'im çalışmıyor şu an, irtifamı bilmiyorum ama herhalde bir 1800'ler var burası. Şöyle biraz hızlanalım. Tepenin çok gerisine sürüklendik. Anlaşılmadı, C'nin önünde ne var? Hiç kaldırıyor C hocam. C tepesi çok iyi çalışıyor diyor Ömer. Oraya doğru yöneleceğim. Burada çok bir şey kalmamış. Deminki o güçlü termik nereye gitti bilmiyorum. Bayağı her yerden birden yükseliyorduk. Şimdi kampın üzerine doğru ilerleyeceğim. Oradan tekrar C tepesine doğru gideceğim. Hakan abi C tepesinde ama o da pek bir şey bulamadı gibi galiba. Bayağı da rüzgar var. Bu kadar rüzgara rağmen yelken bandı çok güçlü değildi. Ama belli olmaz ya, şimdi güçlenir birazdan hava. Saat 3. Evet, bir de leylekler katılsa harika olurdu ama onlar sanırım işini biliyor. Yükseldi gittiler çoktan. Seyri sefer rekortmeni abi, adamlar 3000 kilometreden geliyor. Beni görüyor musunuz? C tepesinde sol ön taraf kaldırıyor şu anda.
girdim. Aynı anda her yer birden kaldırmaya başlıyor ya, böyle belli aralıklarla. Evet, hadi bakalım. Bunda tutunup biraz irtifamızı arttıralım. Biraz yavaş uçmam lazım ama kanat da yavaş uçmak pek istemiyor. Heh, şimdi daha iyi. Şöyle bir 1900-2000 metreleri bir görsek. Çok iyi. O burun tarafı değil mi, sol taraf? Ya, Ben onun arkasından düştüm galiba. Öne doğru gidelim biraz. Ben belli ki geriye doğru sürüklendim, düştüm o termikten. benim altına gir abi. Evet, sağdan keskin dönüş. Abi 5.5 varyo gördüm, bu ne? Vay. Günün termiği bu bence. Saniyede 3 metre hızla yukarı doğru esen bir rüzgar arkadaşlar. Şu an içinde bulunduğumuz hava hareketi. Bakın ne kadar çabuk yükseldik, fark ettiniz mi? Tabii güçlü olduğu için aynı zamanda türbülanslı. O türbülanstan dolayı yönümüz bozulabiliyor. Onu sürekli müdahale ederek kanadı düzeltmek ve istediğimiz açıda dönmesini sağlamak gerekiyor. Bir de yelken kanatta termikte maksimum derecede irtifa almak istiyorsanız yavaş uçmalısınız. Yavaş uçup keskin dönüş yapmalısınız. Evet, bu termiğin dibini ekmek banarak sıyırdık. Şimdi biraz öne doğru gideceğim. Sanırım arka tarafından düştüm ben. Termikten çıkmış oldum. Öne doğru bir gidelim. Tekrar. ...1570 metredeyim. Bakalım daha ne kadar yükselebileceğiz. Hiç tepemizde de bulut falan oluşmuyor ya. Bir bulut sokağı oluşsa harika olurdu. Normalde tabii gözümüzle göremiyoruz biz bu termikleri. Yerden çıktığı yeri tahmin edebiliyoruz. Koyu renkli tarlalar vesaire gibi. Ama bulutlar olursa doğrudan yerini net bir şekilde görme imkanı oluyor. Demin yükseldiğimiz termik muhtemelen buralardan bir yerden koptu. İşin güzel tarafı, demin 1200 metrelerden yükselmeye çalışıyorduk. Şu an 1500 metredeyiz. Tekrar 1500'den bir basamak daha yukarı doğru tırmanmaya başlayacağız. C'nin önündeyim. 1500 metredeyim. Yaklaşık ortalama 2 varyo ile yükseltiyor. Telsizden de haber verelim diğer arkadaşlara. Bu kadar keskin dönerken bile yükselebiliyorsak termik bayağı güçlü demektir. Oo, ne kadar güçlü. Tam burada merkezi. Benim kanadı bir anda düzeltti. Sol kanada bir vurdu yukarı doğru. Harika bir şey değil mi ya? Bakar mısınız hiç? Bir benzin yakmıyoruz, enerji harcamıyoruz, pedal çevirmiyoruz. Yapmaya çalıştığım tek şey düz bir şekilde götürmeye çalışmak. Bunun için ağırlığımı sağa sola kaydırıyorum, o kadar. Kendi kendine irtifa kazanıyorsun. Yapmamız gereken şey bu termiğin içinde bulunmak. Kartallar, leylekler bu şekilde uzun mesafeleri gidebiliyorlar. Çünkü kanat çırparak o kadar yüksek irtifaya tırmanmaya çalışsan çok fazla enerji sarf edersin. Ama günün sıcak saatlerinde bu sıcak hava akımlarını yakaladığında bu şekilde binlerce metre irtifa kazanabiliyorsun. Biz mesela şu an yerden 560 metredeyiz. Yer dediğim tepe seviyesi. Tepeden kalkış yaptık. O üzerine 500-600 metre daha irtifa kazandık. 500 metrelik bir yere yürüyerek çıkmak bile çok ciddi efor gerektiriyor. Ama uçarak çok kolay bir şekilde tırmanabiliyorsunuz. Bir yarışmada Hasan Dağı'nın yamaçlarından 700 metreden kalkıp 3500 metreye Hasan Dağı'nın zirvesine tırmanmıştık. Onun videosunu da aşağıdaki listeden izleyebilirsiniz. Gerçekten yürüyerek çıkmaktan çok daha kolay bu şekilde irtifa kazanmak. Şimdi sıcak hava yükselirken etrafında tutunarak yükseldiği için etrafındaki havayı da aşağı doğru itmiş oluyor tabi. O yüzden termikten çıktığımız zaman bastırıcıya giriyoruz. Alçalmaya başlıyoruz. O yüzden mümkünse termiğin içinde durmak lazım. Şimdi mümkün olduğunca öne doğru süzülmeye çalışıyorum. Tabi bildiğiniz gibi tepenin önünde evet daha iyi termik oluyor. Ama orada irtifa aldığımızda tepenin gerisine doğru sürükleniyoruz. Böyle ileriden bir yerden, ovadan bir güçlü termik yakalayabilirsem irtifa aldığımda tepe hizasına gelmiş olurum diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir öne doğru açıldım. Epey de bir geldim yani.
Şu taraf fabrika, şurası İnönü kamp. Bakalım burada bir şeyler yakalayabilirsek ilginç olabilir. Ben yapacağım. Buralarda şey yakalayamadık. Geri yamaca doğru yaklaşacağım şimdi. Aldığımız irtifayı geri verdik yani. Aslında B tepesine doğru da gidebiliriz. Neyse şuradan bir C'ye yaklaşalım. Önündeki yelken bandından biraz faydalanabilirsek onu deneriz ki daha bir şey demeden termik burada başladı. Şu ağaçlıklarda falan oluyor galiba. Çünkü hareketli ya burası. Yani arazide farklılıklar var. O farklılıkların olduğu yerlerde güçlü termikler oluşuyor. Ben böyle arkadaşlar fırsat buldukça hafta sonları filan uçuşa gidiyorum. Böyle çekim yapıyorum. Yaptığım çekimleri de montajlayıp bu kanalda sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Yelken kanat sporunu tanıtmak için. Siz de bu konuyla ilgili merakı olan, ilgilenen arkadaşlarınız varsa onlarla bu videoları paylaşırsanız bu kanala çok güzel destek olur. Ayrıca eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğene basmayı unutmayın. Eğer yorum yaparsanız çok faydası oluyor. Algoritmayı gıdıklamış oluyoruz. Tabii çok coşarsanız, katıl abonesi olursanız sembolik de olsa bir destekte bulunabilirsiniz. Çok bilinen bir spor değil yelken kanat. Yamaç paraşütünden biraz daha zahmetli ama o zahmete değiyor ve ben çok keyif alıyorum gerçekten. Bunun ayrıca biz eğitimlerini veriyoruz. Benim videoların açıklamalarında başvuru için bir link var. Oradan başvuru yaparsanız yılda 1 ya da 2 kez yelken kanat eğitimi düzenliyoruz. Ben aynı zamanda Türk Hava Kurumu sertifikalı yelken kanat eğitmeniyim. Bu şekilde yelken kanat sporuna giriş yapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Kursu tamamladıktan sonra ekipman almak isterseniz ikinci el veya sıfır yelken kanat tedarik ediyoruz. Bu arada aradan kuş geçti. Çok iyi ya. Bence çok güzel bir spor. Benim bu yelken kanadım mesela şu an uçtuğum kanat 10 yıllık ve daha yepyeni yani tertemiz görünüyor. Çünkü bu bir hava aracı ve eğer kırıp dökmezseniz kolay kolay eskimiyor arkadaşlar. Yani bunu bir kez satın alıyorsunuz ve uzun yıllar uçuyorsunuz. O yüzden ilk başta belki bir yatırım maliyeti olabilir ama daha sonrasında yıllar içerisinde uzun uçuşlar yaparak maliyetini çok düşürmüş oluyorsunuz gerçekte. Arabanın üzerinde taşınabiliyor. Yani göründüğü kadar meşakkatli değil. Ben Hyundai Getz arabam var benim. Küçücük bir araba. Onun üzerinde rahatlıkla taşıyabiliyorum. Bir tık büyük bir araba olursa zaten çok rahat taşırsınız. Hani evde de hani bir kapalı alanınız olursa iyi olur. Yoksa da balkonda böyle bir kutu mutu gibi bir şey yapıp içinde saklayabilirsiniz. Bu 5,5 metre uzunluğunda bir paket oluyor. Bir yerde saklamanız gerekiyor. Yani bu bir iki şeyi çözdüğünüz zaman kendi uçağınız oluyor diyebilirim. Bakın şu anda kalkış yaptığımızdan bu yana herhalde bir 45 dakika, bir saate yakın oldu. Uçuyoruz yani. Hiçbir yakıt harcamadık. Bir masraf yapmadık. Aşırı bir enerji sarf etmedik. Rüya gibi yani şu an havadayız. Kanadın parçaları dışında en yakın şey 400 metre uzakta. İlk uçuşlar gerçekten rüya gibi geliyor zaten insana. Evet, şimdi B tepesinin yamaçlarına da tekrar yaklaştık. Karşıdan rüzgar esiyor. O rüzgar sayesinde de bu cephede kaldırıcı hava hareketi oluşması lazım. Şimdi ona girebilirsek bakalım, biraz irtifa alabilirsek. Burada yükselmeye başlıyoruz. Tam şu vadiden aradan çıkıyor gibi. Şu arada böyle bir değişik bir yapı var. Orada hava sıkışıyor ve bir sıcak hava akımı tetiklenecekse iyice burada güçlü bir şekilde yükselmeye başlıyor. Çok geri gitmek istemiyorum tabii. O yüzden şöyle önde biraz takılalım. Evet, güzel, keyifli bir uçuş oldu bugün de. Çok çılgın irtifalara çıkamadık ama bayağı yine 1500 metreleri gördük. Bir iki kartalla uçtuk. Yamaçları biraz kokladık, rüzgarı biraz kokladık. Birazdan şimdi iniş planlayacağım. Hemen aşağımızda bir planör pisti var biliyorsunuz. Bu İnönü'deki planörlerin iniş yaptığı ana pist. Ben şimdi öncelikle yelken kanadı iniş konfigürasyonuna getiriyoruz. Şu şekilde çektik. Şurada biraz daha zaman kazansam ben. C tepesinin yamacına doğru gidip şu anda 200 metredeyim bu arada. Hop. Yok. Bu irtifalarda gezip durmaya gerek yok burada. Şöyle dönelim. Ben pistin biraz daha ilerisine ineceğim galiba. Ali abiyle aynı anda iniş planlamış olduk.
Evet, 80 metredeyim. Şöyle dönelim. ...60 metredeyim. Evet. Şöyle yapalım. Yavaşlayalım. Yavaşlayalım. İşte bu. Çiçek gibi iniş. Huh. Alper Gökler'de, Doğan Şahin Akgül, Enis Çakır, Ozan Barkın ve diğer tüm kanal üyelerine çok teşekkür ederim.